Herkese merhaba. İlk videomuz olan kutu açılışında cihazın sanki kullanılmış gibi çamur içinde geldiğinden bahsetmiştik. O bir sorun mu? Değil ama aldığınız bir ürünün çamur içinde çıkmış olması ciddi bir prestij kaybı. İlk kronik sorunumuz gidon boğazını tutturmak için kullandıkları vidalar. Vidalar hareket halindeyken titreşim ile birlikte sürekli çıkma eğilimindeler. Resmen düşsün diye yapılmış sanki. Kutu açılışı videoma gelen bir yorumda bir arkadaş vidaları hiçbir yerde bulamadığını ve servise gitmek zorunda kaldığını yazmış. Yani bu alanı nasıl böyle yaptınız gerçekten anlamıyorum. Seyir halinde farkına varmaz ve düşürürseniz Allah korusun ciddi bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır. Nerede Barış abimiz? Yani biz de yanımızda vida anahtarı mı taşıyacağız? Yok taşımayacaksın. Bu videoyu izliyorsan taşımayacaksın. Bu vidaları sıkıştırmak için nalburlarda bulabileceğimiz musluk bantı da denilen teflon bant kullanacağız. Tamamen söktüğümüz vidanın etrafına şu şekilde 3-4 tur attırarak bantı vidanın etrafına sarıyoruz. Sarma işleminden sonra vidaları tekrar yerine takarak güzelce sıkıştırıyoruz. Ben zaten bu işlemi daha önceden uygulayarak testini yapmıştım. İnanır mısınız kaynak yapmışım gibi sağlamlaştı. En ufak bir kıpırdama yok. Ama ben onunla uğraşamam diyen varsa renkli elektrik bantlarından çekilebilir. Benim elimde kırmızı var. Bu bant vidaların çıkmasını engelleyecektir. Farklı bir hava kattı ha. Bence de. Hatta aranızda Galatasaraylılar varsa buraya sarı bant da çekebilirsiniz. Ama bence böyle daha güzel oldu. Ancak hem bant zamanla yıpranacağından hem de diğer vidalarda da teflon bant kullanacağımızdan dolayı sağlamlık için önce teflon bant uygulamanızı tavsiye ederim. Gidon boğazının vidalarını hallettik. Şimdi gelelim gidonun kendisine. Şunun sallantısına bakar mısınız? İnanır mısın? 5 ya da 6 kullanımdan sonra bu hale geldi. Neredeyse elimizde kalacak. Zil zaten elimde kaldı. Bari bu da kalmadan çözelim dedim ben de. Farın üstündeki şu plastik parça yapıştırma. Önce bunu sökmemiz lazım. Elimize sert, ince bir plastik parça alıp arasına sokarak bu plastiği esnetiyoruz. Biraz esnedikten sonra elimizle ya da ağzı geniş bir metal ile eşit bir şekilde plastik parçaya zarar vermeden çıkartıyoruz. Bu plastiği çıkardıktan sonra altındaki vidayı göreceğiz. Aynı vida farın altında da var. Bu iki vidayı da söküyoruz ve farımızı çekerek çıkartıyoruz. O da ne? Farın altında gidonu tutan 3 tane vida var. Bunların nasıl gevşediği bariz bir şekilde belli. Hadi sıkalım o zaman. Sağlam olsun. Yok, sıkmıyoruz. Bilakis söküyoruz. Neden? Sıksan tekrar gevşeyecek çünkü. İlk adımda yaptığımız teflon bant uygulamasını burada da kullanarak vidaları alyan anahtarı ile sıkıştıracağız ki bir daha çıkmasın. Hazır elimdeymişken aynı işlemi zil için de yapayım. Diğer sorunumuz çamurluk. Baktım arka çamurluk sürekli çıkıyor ve çıktığında ise işte böyle gıcık bir ses çıkartıyor. Sen buradan çıkmayacaksın arkadaş dedim ve giriştim işe. İlk olarak ince çift taraflı bant kullandım. Bantı yapıştırdığınız her yüzeyde olduğu gibi bu yüzeyin de temiz ve kuru olmasına dikkat ediyoruz.
Ne oldu biliyor musun? Yine mi çıktı? Sapa sağlam tuttu. Tutmaz diye bekliyordum. Ancak 20 kilometre asfalt kullanımından sonra söyleyebilirim ki işe yarıyor. Ancak bu ince çift taraflı bant kolay bulunan bir malzeme değil. Büyük yapı marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Olur da bulamazsanız uzunluğu 1 santim kadar olan akıllı vida ile de sabitleyebilirsiniz. Beni izleyen yaşı küçük arkadaşlarım var ise bu iş için profesyonel bir yardım almanız gerekecektir. Bu işe uygun matkap ucu ile küçük bir delik açarak ya da zor da olsa şarjlı ile akıllı vida kullanarak sabitleyebilirsiniz. Katlama zorluğundan da bahsedelim. Aslında katlama değil de katladıktan sonra tekrar açma zorluğu. Çamurluğun üstündeki bağlantı yerinin üstünde bulunan yumuşak plastiği çıkartırsanız katladıktan sonra çok daha kolay açıldığını göreceksiniz. Fren ile alakalı sorunları da kısaca göz atalım. Cihazda disk fren kullanıldığından dolayı arka tekerlek dönerken hafif bir disk sürtme sesi gelmesi normaldir. Ama fren yumuşamış ve iyi sıkmıyorsa şuradaki vidayı sıkarak sorunu çözebiliriz. Çekimler esnasında arka çamurluğu çekmeye çalışırken başıma bu geldi. Ben demiştim sana. Düştüm. Bu vesileyle tekrar etmiş olalım. Cihazı sürerken gidonu muhakkak iki elle tutun. Düştüğümde fren kolu yere çarptı. Fren mekanizmasının içinde arka fren lambasının yanmasını sağlayan elektrik kabloları olduğundan ve bağlantılar çok ince yapılıp fren koluna kablo giriş kısmı güçlendirilmediğinden kablo koptu. Daha kaliteli malzeme kullansalardı keşke. İçini açtığımda zaten pamuk ipliği gibi tutturulmuş diğer kablo da koptu. İçini açarak yeniden lehimlemek zorunda kaldım. Olur da başınıza gelirse kablo bağlantıları resimde gördüğünüz şekilde olmalı. En sağ taraf yeşil, sol taraf kırmızı, orta taraf siyah. İzleyicilerin bana verdiği güce dayanarak seni yetkili servis ilan ediyorum. Aslına bakarsan Volta'nın bana teşekkür etmesi lazım. Çünkü bu sorunların hepsinin firma tarafından halledilmiş olması gerekirdi. Hadi uğraşmadılar, yetkili servisin uğraşması gerekirdi. Ancak internette yetkili servislerin yetersizliğinden dolayı o kadar çok şikayet var ki birinin başına bir şey gelmeden kritik sorunları göstermek istedim. Son olarak kılavuzda belirtilen ancak dikkat edilmediği zaman cihazın fiyatının yarısına mal olacak bir uyarı bulunuyor. Cihazın 6 saatten uzun şarjda kalması bataryanın ısınmasına veya şişmesine sebep olabilirmiş. Böyle bir durum başınıza gelirse bataryayı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Sen yaparsın bir şeyler. Çözümü yok mu bunun? Beni iyi tanıyorsun. Var. Hemen hemen her elektrikçide bulabileceğiniz ya da internetten de siparişini verebileceğiniz zaman saati bu sorunu çözecektir. Saati istediğiniz süre açık kalsın diye ayarlıyorsunuz ve zamanı geldiğinde kendisi kapanıyor. Paranız da cebinizde kalıyor. Detayı merak edenler için linki şuraya bırakıyorum. Sonuç olarak ey üreticiler, sizin hiç mi kalite kontrol biriminiz yok? Peki bu üreticileri kontrol eden devletin hiç mi resmi bir birimi yok? Ya BİM? İçinizde satılacak ürünleri kontrol eden bir departman da mı yok? Yoklar içinde var olan bir ürün işte. Aldık, elimizde kalana kadar kullanıyoruz. İçerik işinize yaradıysa abone olabilir, beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese kazarsız sürüşler diliyorum. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.